Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel şal modelini çalışacağız. Gri simli iple ördüm. Şöyle simli bir ipim. 2,20 milim tığ kullandım ama numarası silindi artık. Siz elinize uygun bir tığ kullanabilirsiniz. Şöyle Alize'nin Angora simli ipi kullandığım ip. Renk numarası da 21. Çok güzel simli bir gri ip bu. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden örneğimizi yapmaya başlayalım. Şöyle yakından da göstereyim. Şu şekilde fıstıklar ve zincirleri olan bir model. Çok güzel çeyizlik yelek yapabilirsiniz bundan. Gayet hoş durur. Gelin yeleği olabilir. Çeyizlik yapabilirsiniz. Koton iplerle örüp yazlık, mevsimlik şal yapabilirsiniz. Evet, şimdi çalışmamıza başlayalım. Evet, 7 tane zincir çekerek başlayacağız. Bir tane sıkılama zinciri yapıyorum ve 7 tane zincir çekiyorum. İlk zincire batarak bir tane halka oluşturuyoruz. 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum ve halkanın içerisine ikili trabzan örüyoruz. Zinciri de sayıyoruz. Toplamda 3 tane. Araya 3 zincir çekiyoruz. Şu modeli kenara alayım. Odaklama sorunu yapmasın. Araya 3 zincir çekiyorum ve yine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Şu şekilde 2 tane oldu. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 3 tane ikili trabzan öreceğim tekrar. Evet. Şu şekilde 3 tane üçlü trabzan, aralarda 2 tane zincir. 1 2 3 zincir çekerek dönüyoruz ve boşluğun içine batıp yandaki su taşlarımızı oluşturacağız. Şimdi 3 tane ikili trabzan ördüm. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şu şekilde sağ taraftaki su taşımızı oluşturmuş olduk. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Doladım tığımı, diğer taraftaki boşluğun içine batıp sol taraftaki su taşımı yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir ve tekrar ikili trabzan örüyorum. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde oldu. Evet, 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yine yandaki su taşlarını, bunlar hep sabit gidiyor. 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz ve şu ortadaki boşluğa sık iğneyle bunu tutturuyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyorum ve sol taraftaki su taşımı yapacağım şimdi. Yine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Üç tane zincir çekerek dönüyoruz. Su taşını örüyoruz. Üç zincir çekiyorum. Ve diğer 3 tane trabzanımı örüyorum. Şimdi 1 2
3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığımız boşluklara tekrar batıp sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçip sık iğne yapıyorum. Modelimizi kurmak için yuvalarımızı hazırlıyoruz ve geçtim su taşına, kenardaki su taşını örüyorum. Üç zincir çekiyorum. Tekrar ikili trabzan. 3 tane. Evet. Dördüncü sıramızda bu şekilde oldu. Beşinci sıramızda modelimizi kurmaya başlayacağız. 3 zincir çekerek dönüyorum. Su taşını örüyorum. Bu biliniyordur artık. Söylememe gerek yok. Evet, su taşımı ördüm. Evet, 5 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki yuvaya sık iğne ile tutturuyorum. Tığıma doluyorum. 1 2 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan örüyorum ve şu bir yandaki boşluğa sık iğne ile tutturuyorum. 5 tane zincir çekiyoruz ve su taşımızı örüyoruz. Evet, araya dolgularımızı yaptık. Son şekli bu. Şimdi tekrar 3 zincir çekerek dönüyoruz. Kenara örüyorum. 3 tane zincir çekeceğiz. Ve 3 tane trabzanımı ördüm. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa tutturuyoruz bunu. 5 tane zincir çekiyoruz tekrar. Tığımıza doluyoruz ve şu iki trabzan arasındaki boşluğa batıp fıstıklarımızı yapmaya başlıyoruz. 2 oldu. 3 4 ve 5. Ben 5 sefer sardım. Size çok gelirse 3 de yapabilirsiniz ama dolgun dolgun güzel duruyor. Arasına 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğun içine yine 3 4 5 sefer sardım. İki seferde kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve tekrar fıstığımı yapıyorum buraya. 3 4 ve 5 sefer sardım. 2 seferde kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Boşluğa batıp sıkılıyorum. 5 zincir çekerek yandaki su taşına geçiyorum. Şu şekilde trabzanların arasına fıstıklarımızı yapmış olduk. Şimdi burada bir tane oldu. Şimdi tekrar yuvalarımızı yapacağız. Bu sefer 2 tane olacak modelimiz. Sonra 3, sonra 4, o şekilde artarak gidecek. Zincir çekerek dönüyoruz. Su taşımızı örelim. Örüldüğü zaman 5 zincir çekiyorum ve yandaki boşluğa sabitliyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa 5 tane zincir çekiyorum. Ortadaki şu fıstığın tepesine batıp oraya sabitliyoruz. Bu sıra sırf zincirden oluşuyor. Bir sonraki boşluğa tekrar 5 zincir, diğerine 5 tane zincir,
ve kenardaki su taşını yapıyoruz. Bu şekilde zincirlerimizi yaptık şimdi. Şimdi bu ortadaki modelin bir sağına bir soluna model yapacağız. 2'ye çıkacak. 3 tane zincir çekerek dönüyorum. Su taşımı örüyorum. 5 zincir çekerek ilk boşluğa batıyoruz. Tığıma doluyorum. Şimdi şuradaki boşluğa hemen burada yaptığımız gibi trabzanlarımızı örüyoruz. 3 tane ördüm. Araya 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa trabzanlarımızı örüyoruz. Ve bir yan tarafa bunu bu şekilde tutturuyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekerek diğer boşluğa tutturuyorum. Tığıma doluyorum. Hemen 3 tane trabzan örüyorum. 4 tane gibi duruyor. Şu sabitlediğimiz zincir de trabzanmış gibi duruyor. O yüzden şaşırmayalım. 3 zincir çektim, tekrar 3 tane trabzan yapıyorum ve bir yandaki boşluğa sabitliyorum. 5 zincir çekerek yandaki su taşına geçiyorum. 5 zincir çekiyorum ve boşluğa sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Tığımı doluyorum. Şimdi bu dolgunun içine fıstıklarımızı yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 2 seferde kapatıyorum. 1 2 3 zincir, tığıma doladım. 1 2 3 4 ve 5. 2 seferde kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine 3. fıstığımı yapıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ortadaki boşluğa batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Tığımı aldım ve yine trabzanların ortasındaki boşluğa 3 tane fıstığımı yapıyorum. Üç zincir çekiyoruz araya, tekrar 1 2 3 zincir, son fıstığımızı yapalım. 2 3 4 ve 5. 2 seferde kapatıyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum ve yanındaki boşluğa tutturuyorum. 5 zincir çekip kenardaki su taşına geldim. Onu yapıyorum şimdi. Evet, 5 tane zincir çekiyorum. İlk boşluğa sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 5 tane zincir çekiyoruz. Şu üçlü fıstığın ortasındakinin tepesine batıyoruz. Buraya sabitliyoruz sık iğne ile. 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa, bir diğerine, ortadaki fıstığın tepesine, beş zincir çekerek çalışıyoruz.
ve kenardaki su taşına. Toplamda 3 sıra tekrar oluyor. Şöyle bakın, 2 model koyduk bile. Evet arkadaşlar, şalımızın yapımı bu kadar. Şöyle tekrar büyük modelde göstereyim. Ekranı biraz uzaklaştıralım. İki modeli kurduk. Üçüncüsünün zeminini hazırladık. Şimdi bir sonraki sırada 3 tane dolgulu modeli. Hep bir yanına, bir tanesi de ortaya denk geliyor. Bu şekilde şalımızı örüyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.